Çoğumuz zengin olmanın büyük sırlara ya da şansa bağlı olduğunu düşünürüz, değil mi? Ama ya size bunun bir sır değil, aksine net, hatta öngörülebilir bir formül olduğunu söylesem? İşte bugün bu formülün tüm adımlarını tek tek hep birlikte inceleyeceğiz. Hemen baştan söyleyeyim, bu bir gecede zengin olma vaadi falan değil. Hayır, bu güvenilir bir süreç ve bu süreci takip eden hemen hemen herkes bugünkünden çok daha yüksek bir refah seviyesine ulaşabilir. Neden mi? Çünkü bunun arkasında çalışan, kanıtlanmış, basit bir matematik var. İşte bu 6 anahtar, zenginliğe giden yolda kullanacağımız temel araçlar gibi. Yol haritamız bu olacak. Şimdi gelin her birini sırayla ele alalım. Pekala, hadi o zaman derinlemesine dalalım. Formülümüzün ilk kısmı para akışını yönetmekle ilgili ve bu aslında iki temel kaldıraca dayanıyor. Bakın bu slayttaki makineyi sizin kişisel zenginlik fabrikanız olarak düşünün. Bir taraftan giren para var, yani geliriniz. Diğer taraftan da çıkan para, yani giderleriniz. İşte bu iki kaldıracı, yani gelir musluğunu sonuna kadar açıp gider vanasını kısmayı başardığınız anda makine sizin için servet üretmeye başlıyor. Unutmayın, biri olmadan diğeri hep eksik kalır. Peki geliri arttırma kaldıracını nasıl çekeceğiz? İşte somut yolları. Öncelik kolayca paraya dönüşen becerilerde olmalı. Mesela satış ve müzakere gibi beceriler her zaman ama her zaman değerlidir. Günümüzde ise yapay zeka gibi yeni teknolojilere hakim olmak size rekabette inanılmaz bir avantaj sağlayabilir. Şunu asla unutmayın, bir maaşın her zaman bir tavanı vardır, değil mi? Ama girişimciliğin tek sınırı sizin vizyonunuz ve sunduğunuz değerdir. Yani üst sınır tamamen size bağlı. Şimdi gelelim ikinci kaldırıcı. Bu basit kural. Zenginlik inşa etmek için pazarlığa kapalı. Net. Ne kadar kazandığınızdan daha önemlisi ne kadarını elinizde tutabildiğinizdir ve bunun başka bir yolu gerçekten yok. İnsanların yaptığı en yaygın hataya geldik. Yaşam tarzı enflasyonu tuzağı. Nedir bu? Daha fazla kazandıkça daha fazla harcamak ve böylece ilerlemeyi sıfırlamak. Şöyle düşünün, biri koşu bandında sürekli aynı yerde sayarken, diğeri merdivenleri tırmanarak finansal hedeflerine adım adım yaklaşıyor. Seçim sizin. Şimdi asıl ilginç olan kısma geliyoruz. Bu iki kaldıracı kullanarak yarattığınız o fazlalıkla ne yapacaksınız? Haydi ilerleyelim ve bu işin nasıl bir yapı oluşturduğunu görelim. Bu piramidin en altında ve en önemli katmanında kendinize yapacağınız yatırım var. Neden? Çünkü en iyi yatırım getirisini her zaman arttırma potansiyeline sahip olandır. Yani bizzat kendiniz. Unutmayın, zaman paradan daha kıt bir varlık. Bu yüzden onu ve becerilerinizi geliştirmek size her zaman en yüksek getiriyi sağlar. Buna finansal sihir diyenler var ama aslında bu tamamen matematik. Şöyle oluyor, kazandığınızı yatırıma dönüştürdüğünüzde sadece ana paranız değil, aynı zamanda kazançlarınız da sizin için para kazanmaya başlıyor. İşte bu kartopu etkisi sizi zamanla hedeflerinize mutlaka ulaştıracaktır. Gelin bir örnekle bakalım. Diyelim ki ayda sadece $100 yatırıyorsunuz ve yıllık %15'lik bir getiri sağlıyorsunuz. 5 yılın sonunda elinizde yaklaşık $8.857 olur. Bu güzel bir başlangıç, değil mi? Ama asıl heyecan verici kısım şimdi başlıyor. Çünkü zaman sizin en büyük müttefikiniz. Şimdi sıkı durun. Aynı ayda $100'lık yatırıma 20 yıl boyunca devam ettiğinizde toplamda yatırdığınız $24.000, $150.000'ın üzerine çıkıyor. İşte bileşik getirinin gücü tam olarak bu. İlk yıllar yavaş ilerler, evet, ama zamanla büyüme öyle bir hızlanır ki adeta bir çığ gibi kontrolden çıkar. Formülün mekaniği basit, evet, ama başaranlarla başaramayanları ayıran o ince çizgi ne biliyor musunuz? İçsel işletim sistemimiz, yani sabır ve zihniyet. Bu ikisi olmadan en iyi finansal plan bile inanın bana işe yaramaz. Sabır sizin süper gücünüzdür. Anında tatmin olma arzusunu yenmeniz lazım. Bakın, bir iş kurmak, bir beceri geliştirmek, yatırımları büyütmek, bunların hepsi zaman alır. Sabır, sürecin işlemesine izin vermenin anahtarıdır. Özellikle her şeyin anlık ödüllerle dolu olduğu bir dünyada bu tatmin arzusundan kurtulmak, insanın geliştirmesi gereken belki de en önemli finansal beceridir. Sol tarafta pastadan pay kapma yarışını görüyorsunuz. Bu kıtlık zihniyetidir. Sağ tarafta ise yeni pastalar yapıp herkese yetecek kadar bolluk yaratma felsefesi var. Başarılı girişimciler istisnasız her zaman ikinci yolu seçer. Çünkü onlar zenginliğin sınırlı bir kaynak değil, aksine yaratılabilir bir şey olduğuna inanır. Parayla ilgili olumsuz inançlarınızı lütfen bir kenara bırakın. Para bir çekiç gibidir. Onunla bir ev de inşa edebilirsiniz, birine zarar da verebilirsiniz. Sorun araçta değil, onu kullanandadır.
Parayı iyi ya da kötü niyetlerinizi güçlendiren tarafsız bir araç olarak görmeye çalışın. Ve en önemlisi, zengin olmayı hak ettiğinize inanın. Eğer çalışkan, dürüst biriyseniz ve başkaları için değer yaratıyorsanız, finansal olarak ödüllendirilmeye sonuna kadar hakkınız var. Bu bir ayrıcalık değil, yarattığınız değerin doğal bir sonucudur. Sahi, neden hak etmeyesiniz ki? Peki, en önemli noktaya geldik. Bu formülü bugün, hemen şimdi nasıl eyleme geçirirsiniz? Teoriyi pratiğe dökme zamanı. İşte size pratik bir uygulama planı. Birincisi, her gün kendinize öğrenmek için zaman ayırın, 30-60 dakika yeter. İkincisi, paranızın nereye gittiğini takip edin, bu size inanılmaz bir kontrol gücü verir. Üçüncüsü, sürekli olarak kendinize sorun, nasıl daha fazla kazanabilirim? Dördüncüsü, maaşınız yatar yatmaz yatırımınızı otomatik hale getirin, önce kendinize ödeyin. Ve son olarak, zihinsel dönüşümünüze bugün başlayın, tükettiğiniz içerikler sizi güçlendirsin, aşağı çekmesin. Ve bu son kışkırtıcı düşünceyle sizi baş başa bırakıyorum. Bir düşünün, eğer bugün başlarsanız 20 yıl sonra kim olacaksınız? Unutmayın, bu formülü hakkını vererek uygularsanız sonuç kaçınılmaz olacaktır.